Bir insanın sesini kilometrelerce öteden, anında duymak. Bugün sıradan gelen bu fikir, 19. yüzyılın ortalarında imkansıza yakındı. Ne ateşler, ne güvercinler, ne de davullar bu hayali gerçekleştirebilmişti. İşte 10 Mart 1876'da bir telin ucunda duyulan ilk cümle, insanlık tarihinin akışını değiştirdi. Telefon doğdu ve dünya bir daha asla eskisi gibi olmadı. Telefondan önce insanlık yüzyıllarca mesafeye mahkum yaşadı. Antik çağda ateşler ve dumanlar, Pers İmparatorluğunda ses telleriyle haberleşen nöbetçi kuleleri, Yunanistan'da su saatiyle çalışan düzenekler, Roma yolları boyunca koşan haberciler, Orta Çağ'da kalelerden şatolara yansıyan ayna sinyalleri. 15. yüzyılda matbaa mektubu yaygınlaştırsa da hız aynıydı. Bir haberin ulaşması haftalar, bazen aylar alıyordu. 1790'larda Fransa'da geliştirilen semafor sistemi, bayrak kollarıyla görsel sinyaller gönderiyordu. Hızlıydı ama görüş hattına bağlıydı. Gece ve sis gibi durumlarda işe yaramazdı. Asıl devrim, elektriğin keşfiyle geldi. 1830'larda Samuel Morse'un elektrikli telgrafı, uzak mesafeleri anında aşan ilk sistemdi. Morse alfabesiyle nokta çizgiler, bir kablo boyunca şimşek hızında yol alıyordu. Ancak telgrafın iki büyük sorunu vardı. Uzman gerektiriyordu ve sesi değil, sembolleri iletiyordu. İnsanın doğal konuşması, tınısı, duygusu hala aktarılamıyordu. İşte bu noktada Alexander Graham Bell devreye girdi. 1847'de İskoçya'da doğan Graham Bell, konuşma terapisti bir babanın oğluydu. Annesi ise işitme kaybı yaşıyordu. Bu iki etken onu sesin doğasına ve sağırların eğitimine yöneltti. 1870'te Kanada'ya, ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentine yerleşen Bell, burada genç elektrik teknisyeni Thomas Watson'la tanıştı. Graham Bell'in asıl hedefi, tek bir tel üzerinden birden fazla telgraf mesajı göndermeyi sağlayan harmonik telegraftı. Ancak 2 Haziran 1875'te bir deney sırasında Watson'ın titreşen bir kamışından çıkan sesi başka bir odada duyunca aklına bambaşka bir fikir geldi. Mekanik titreşimler elektrikle aktarılabiliyorsa, insan sesi de aktarılabilirdi. 9 ay süren yoğun çalışma sonucunda, 10 Mart 1876'da tarihin dönüm noktası geldi. Bell ve Watson farklı odalardaydı. Bell'in düzeneğindeki batarya asidi dökülünce cihaza doğru seslendi. "Bay Watson, buraya gelin. Sizi görmek istiyorum." Watson alıcıdan bu sözleri açık ve anlaşılır biçimde duydu. İnsan sesi ilk kez elektrik sinyallerine dönüştürülmüş, tel üzerinden aktarılmış ve yeniden sese çevrilmişti. Telefon doğmuştu. Ancak Bell'in rakibi Elisa Gray de benzer bir cihaz üzerinde çalışıyordu. 14 Şubat 1876'da sabah Elisa Gray ön bildirim başvurusu yaparken, öğleden sonra Bell tam patent başvurusunu sundu. Patent ofisi önceliği Bell'e verdi ve 7 Mart 1876'da 174.465 numaralı patent alındı. Bu patent, telefonun yasal mucidi olarak Alexander Graham Bell'i tarihe yazdırdı. Aynı yıl Philadelphia'da düzenlenen sergide telefonu tanıtan Alexander Graham Bell, dönemin ünlü fizikçisi Lord Kelvin'in desteğiyle büyük ilgi gördü. 1877'de Bell Telephone Company kuruldu. 1878'de New Haven'da dünyanın ilk ticari telefon santrali açıldı. Çağrılar operatörler tarafından manuel bağlanıyordu. İlk yıllarda operatörler erkekti. Ancak kadınların daha sabırlı ve nazik olduğu düşünülerek kısa sürede kadın operatörler sektöre egemen oldu. İlk telefon sistemleri ilkeldi. Ses kalitesi düşüktü. Hatlar sık sık bozuluyordu ve menzili sınırlıydı. Ancak talep çığ gibi büyüdü. 1880'lerde telefon hatları büyük şehirleri birbirine bağlamaya başladı. 1891'de Almon Stroger, manuel santrallere olan öfkesi nedeniyle otomatik telefon santralini icat etti. Artık operatör gerektirmeyen döner kadranlı telefonlar doğdu. 20. yüzyıl başında transatlantik telefon görüşmeleri hayaldi.
1915'te Alexander Graham Bell, New York ile San Francisco arasında Amerika'yı bir uçtan diğer uca bağlayan ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1927'de radyo dalgalarıyla ilk transatlantik konuşma gerçekleşti. 1940'larda taşınabilir telefonlar, askeri amaçlı kullanılmaya başlandı. 1962 yılında fırlatılan Telstar 1 uydusu ile Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında ilk canlı televizyon yayını ve telefon görüşmeleri başarıyla gerçekleştirildi. En büyük sıçrama ise cep telefonuyla geldi. 1973'te Martin Cooper, Motorola'nın geliştirdiği ilk elde taşınabilir cep telefonunu kamuoyuna tanıttı. 1980'lerde 1G analog sistemler, 1990'larda 2G dijital sistemler ve SMS, 2000'lerde 3G ile mobil internet, 2010'larda 4G ile video akışı, 2020'lerde 5G ile neredeyse sıfır gecikmeli iletişim hayatımıza girdi. Bugün cebimizdeki akıllı telefonlar, Graham Bell'in ilk cihazının milyonlarca katı işlem gücüne sahip. Kamera, internet, GPS, yapay zeka asistanları, küresel anlık video görüşmeleri. Artık sadece ses değil, görüntü, metin, dosya, canlı konum aynı anda karşı tarafa ulaşıyor. Ancak temel amaç hiç değişmedi. Bir insanın başka bir insanla bağ kurması. Telefon, mesafeleri anlamsızlaştırdı, ticareti hızlandırdı, acil yardımı mümkün kıldı, sevdiklerimizi hep yanımızda hissettirdi. 1876'da söylenen o ilk cümle, bugün milyarlarca insanı birbirine bağlayan dünyanın temelini attı. Alo? Telefonu açınca neden alo deriz? Sanıldığı gibi bunun arkasında bir aşk hikayesi yoktur. İnternette sıkça anlatılan, telefonun mucidi Alexander Graham Bell'in sevgilisi olduğu iddia edilen Alessandra Lolita Osialdo adlı bir kadına seslenmek için alo dediği hikayesi gerçeği yansıtmaz. Telefonun ilk yıllarında Alexander Graham Bell, görüşmelere başlarken denizcilerin kullandığı ahoy sözünü önermişti. Ancak Thomas Edison, telefon açılırken hello denmesini tavsiye etti. Ve bu kullanım kısa sürede yaygınlaştı. Hello kelimesi Fransızca'da H harfi telaffuz edilmediği için, Fransa'da allo şeklinde kullanılmaya başlandı. Osmanlı'nın son dönemlerinde Fransızca, diplomasi, eğitim ve teknik alanlarda yaygın olarak kullanılıyordu. Bu nedenle telefonla birlikte gelen bu ifade Türkçe'ye alo olarak yerleşti. Kısacası, bugün telefonda kullandığımız alo sözcüğü, İngilizce hello kelimesinin Fransızca üzerinden Türkçe'ye geçmiş halidir. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.